Merhaba dostlarım, Göksel'in kanalına hoş geldiniz. Bugünkü durağımızda Cunda Adası ya da Ali Bey Adası. Şu anda Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz. Türkiye ilk Boğaz Köprüsü buraya yapılmıştır. Yani Ayvalık ilçesi ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Cunda'yı birbirine bağlayan Boğaz Köprüsü. Ayvalık adaları olarak bilinen 22 adadan birisidir Cunda Adası. Ege Denizi'nin de 4. büyük adasıdır. Burası tamamen tarih kokar. Sokaklarında şöyle bir gezelim. Bir de akşam da gezeceğiz. Şu anda en tarihi mekana doğru gidiyoruz. Karadeniz Pastanesi buranın çok önemli pastanelerinden birisi. Ve sıralı olarak tabii diğer restoran ve pastaneleri de görüyoruz. Bu arada tatlı yiyecekseniz Karadeniz Pastanesi'ni sizlere tavsiye ediyorum. Başka yerde zaten bulamazsınız. Meşhur o lor tatlısı, lor kurabiyesi, sakızlı. Diğer restoranlarına da baktığımız zaman oralarda da mutlaka bir Churchill içmenizi veya limonata içmenizi tavsiye ediyorum. Fakat buraya gelip de tabii ki kahve içmemek olmaz ama onu da özellikle videonun ilerleyen yerlerinde göstereceğim. En büyük tarihi yer olan 150 yıllık tarihiyle müzelerin bile önüne geçen tabii ki taş kahvede içmeniz gerekecek. Bir sakızlı kahve veya Türk kahvesi olarak. Buralarda ne yeriz derseniz eğer tabii ki rakı balık olmazsa olmazlarından diyeceğim veya şarabı mükemmeldir. Ama Girit mutfağı hakim buralarda. Özellikle hiç adını bile duymadığınız otlu yemeklere hayran olacaksınız. Turp otu denilen bir ot vardır. Hardal otu, rezene, kabak çiçeği, bunlardan deriz bölgesi olmazsa olmazlardan tadına doyamayacağınız daha pek çok otlu yemekleri burada bulacaksınız. Cunda'ya niçin gelinir? Aslında bazıları yemek yemeye geliyorum da diyorlar. Ama tarih süper. Buralarda gezerken atmosferine doyum olmuyor. Şöyle bir kanı var. Tabii ki 1924 mübadelede Rumlar terk ediyorlar, gidiyorlar. Yerlerine Türklerle dönüşüm olduğu zamanlar. Tabii ki onlardan kalan mimari yapı buraya genel hatlarını oluşturmuştur. Ancak ne kadar böyle dense de şu da bir gerçek. Rum mimarisi ile Türk mimarisi birbirine çok yakın. Neredeyse aynı. Aradaki fark şu kapıyı görüyorsunuz. Kenarlarındaki taş örgüsü çevrili olarak bu Rum mimarisini gösterir. Türk mimarisinde bu kapıyı çevreleyen taşlar yoktur. Aradaki tek fark bu. Genellikle sarımsak taşını kullanmışlardır ve yapıştırmak için harç olarak da içine yumurta akını katmışlardır o dönemlerde ve gayet de sağlıklı olmuş. Ne depremler ne badireler atlatmış da bu taş evler, taş binalar o yumurta akı ve diyeceksiniz Allah Allah ne kadar basit ama onlar burayı sapasağlam ayakta tutabilmiş. Şu anda mevsim itibariyle tabii pek kimse yok. Ancak buraya bayram zamanlarında ve yaz aylarında iğne aslan yere düşmez. Fakat benim çekimim için de en ideal zaman. Özellikle sokaklarını sizlere göstermek istiyorum. Tarih içerisinde gezerken buradan, bu yollardan, şu taşlardan kimler geldi, kimler geçti. Her birinin hayatı birer roman. Mor akasya çiçekleri, begonviller buraya dehşet bir güzellik veriyor. Buranın atmosferini sizlerin tatmasını çok isterim. Mutlaka buralara uğrayın ve daha anlatacağım çok şey var. Tarihlere doğru ilerleyeceğiz bu güzel Cunda sokaklarında gezerken veya Ali Bey Adası'nın sokaklarında gezerken sizlere tarihi yerlere de götüreceğim. Sanatları görüyorsunuz. Burada öyle beach barları bulamıyorsunuz tabii ki. Ama çok keyifli barları bulabiliyorsunuz. Hoş sohbetler yapabileceğiniz, dostluklarınızı pekiştireceğiniz muhteşem barları var. Son derece nezih ve güzel, tertemiz bir ada Cunda Adası. Ayvalık ile bağlantısını da bu Boğaziçi Köprüsü ile sağlıyor. Buradan geçişlerde bir kara bağlantısı oluşturulmuş. Evet.
Buralarda çok çok tarihi binalar var, restoranlar var. Bu restoranlardan özellikle durarak geçiyorum. Öyle 20 yıllık, 30 yıllık değil, 100-150 yıllık binalar, girdiğiniz restoranlar, kahve içeceğiniz yerler, inanın her birisi birer müze gibi. Ve şu anda bu Taş Kahve'nin önünden geçiyoruz. Taş Kahve'yi size özel olarak videomun sonuna doğru anlatacağım. Çünkü orası da ayrı bir olay, ayrı bir tarihtir. Özellikle mübadele öncesindeki yaşanmışlıkları çok çok ayrıdır. Dışarıdan öyle camekanlı bir yere varmış gibi görmeyin sadece. Ama şu anda anelemmatik, yani güneş saatine doğru gidiyoruz. 2004 yılında yapılmış. Muhteşem bir saat. Burada da eskiden ilk yapıldığında 12 dakika eksi ve artı olarak kayma yapabiliyormuş. Ama şu anda tam güncel saati elde edebilmişler. Bulunduğunuz ayda, ayın olduğu yere gidiyorsunuz. Gölgenizin düştüğü yerle beraber kendi vücudunuz size saati gösterir. Şimdi oraya doğru gitmeden önce tabii şu manzarayı görmenizi istiyorum. Adanın manzarası çok güzel. Burada 22 tane adası var dediğim gibi Ayvalık'ın. En büyük adasıdır. Ege'nin 4. büyük adası. Muazzam güzellikti. Özellikle bakın bunu çekiyorum. Sakızı dondurma. Buranın sakızı dondurmasını da Türkiye'de hiçbir yer bulamazsınız. Özellikle ürünlerin hepsinde sakız mutlaka bulunuyor. Lorlu kurabiyenin içinde sakız var. Kahvenin içinde sakız var. Sebze yemekleri tamamen Girit mutfağı diyeceğim. Zeytinyağlı. Fiyatlar da öyle Alaçatı'daki gibi uçuk değil. Oraları da geçeceğim, anlatacağım. Alaçatı'yı da daha sonra sizlere tanıtacağım. Değişik anılar olan bir yerdeyiz. Bir de burada dikkatimi çeken balıkçı işini bekleyen bir bayan heykeli var. Onun da acıklı bir hikayesi var. Tabi bu hikayelerin hepsi birer yaşanmışlıkları anlatıyor bizlere. Her birisinden birer ömür, birer roman geçmiş. Balığa gidiyor ama bir daha dönmüyor ve bulunamıyor da. Teknesiyle birlikte onu bekleyen bir kadın. Evet, şu anda anelemmatik güneş saatine geldik. Hangi aydayız? Videomuzun çekildiği ayımız Nisan ayı. Nisan ayında duracağız. Ve gölgemizin düştüğü yerde bakacağız. Saati de direkt buradan alıyoruz. Ve net kolunuzdaki saat veya telefonunuzdaki saatle aynı saati alıyorsunuz. Bu çok çok ilginç bir şey. İnsanlar yaz zamanında, dedim burası tabii tıklım tıklım oluyor bayramlarda, yaz sezonunda. Burada saate bakabilmek için sıraya giriyorlar. Nasıl kullanacağımıza dair burada da gerekli bilgiler var. Anelemmatik güneş saati. Nerede durmamız gerekiyor? Nasıl öğreniyoruz? Kim tarafından ve ne zaman yapılmış? Onlarla ilgili bilgileri alıyoruz. Bulunduğunuz ayda duruyorsunuz. Gölgenizin düştüğü yer size saatinizi veriyor. Gölgeniz Büyük Yelkovanı durduğunuz yerde, sizin bulunduğunuz yerde saati gösteriyor. Evet. Gönül adamı, bu çok meşhur bir kişi. Ahmet Erol Keskin'in anısına 2004 yılında belediyesi tarafından yaptırılıyor burası.
önemli bir kişi. Sanat güneşimiz Zeki Müren'le olan dostlukları ve diğer sanat camiasıyla olan ve buraya çocuklara olan katkıları nedeniyle de önemli bir kişi Ahmet Erol Keskin. Gündüz gözle gördüğümüz yerler buralar olmakla beraber bir de geceleri bakalım nasıl oluyormuş. Evet, tıklım tıklım olacak olan yerler. Tabii Nisan ayındayız şu anda. Taş Kahve'deyiz. Bu Taş Kahve 150 yıllık bir bina. Dediğim gibi daha baştan söylemiştim size. Özellikle taşlardan ve tuğla karışımı yumurta akları kullanarak yapılmıştır o tarihi dış çevresi. Şimdi tavanları kapatılmış ama tavanları eskiden yüksek. İçinde kuşların uçtuğu 1924'te mübadele zamanında önce burada büyük baloların verildiği, insanların her akşam burada dans ettiği, eğlencelerin düzenlendiği, pek çok aşkların, yaşanmışlıkların olduğu bir mekandır bu Taş Kahve. Ve buraya geldiğiniz zaman mutlaka bu kahveyi içmelisiniz. Bu sakızı kahve de olur, Türk kahvesi de olur ama o ambiyansı yakalamanız için burada mutlaka bir oturun lütfen, o tarihi içinizi çekin. Bir kahvenizi için. İster sakızlı, ister sakızsız, tercih sizin ama sakızlı kahve tercih etmenizi isterim. En azından o atmosferi yakalamanız için. Kahdiçin Taş Kahve, burada kahveyi taşta öğütüyorlar. Eski usul taşlarda ezerek öğüttükleri mis gibi kokan o taşlar, kahve kokmuş taşlarda kahve kokusu her yeri alıyor. Şu anda kahve kokusundan geçilmiyor zaten. Ve hala da o geleneği sürdüren bir taş kahve burası. O bakımdan. Ve şu anda gündüz görmüştük. Rengarenk ışıklar altında tatlı yiyebileceğiniz yer burası. Karadeniz Pastanesi. Burası da Taş Kahve kadar eski, son derece tarih kokan bir yer. Binasıyla, yapısıyla bu tarih kesinlikle bozulmaması gerekir. Eğer özellikle lorlu tatlıları seviyorsanız, sakızlı lorlu kurabiyeleri, tatlıları bir limonata ile beraber Karadeniz Pastanesi'nde tavsiye ediyorum. Churchill diyorlar. O da çok çok güzel. Ama tabii ki söylemekle bitmiyor. Bir de burada akşam dediğim gibi o papilen denilen bir balık türü var. Onu da tavsiye ediyorum. Herkes sardalya yavrusu sanıyor. Oysa hamsi kadar küçük, kılçığı da yerinden bir balık. Balık sevenler için. Meze olarak da o bilmediğiniz otlu yemekleri tercih edin, mezeleri tercih edin. Çünkü diğerlerini zaten yapıyorsunuzdur. Özellikle turp otlu, hardal otlu yiyecekleri ve deniz bölgesini kesinlikle es geçmeyin. Kabak çiçeğini es geçmeyin. Her birinin tadına bakın kısacası. Şu anda tabii ki telif olmasın diye ben müzikleri kısmış durumdayım. Gerçi canlı müzik olarak yapılıyor. Çok güzel, eğlenceli ve aynı zamanda tırmalamayan kulaklarımızı bir yükseklikte bir sesle rahatlıkla sohbetlerinizi yapabiliyorsunuz. Muazzam sohbetlerin oluştuğu bir ortamdayız. Çekimden sonra tabii ki buralarda oturup muhabbetimize bakacağız. Ama önce çekimimizi bir o rengarenk ışıkların altı sokaklarda, hazır bu kadar da biraz boş bulmuşken, tıklım tıklım olmamış halde bulmuşken birazcık daha gecenin ışıklar altında şu şekilde bir keyfini çıkartalım.